One, two, three. Standing by the highway, waiting in the rain. Bu video için çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ama başlamadan önce bir açıklama yapmam gerekiyor. Biliyorsunuz videoların başlığına fikir, sanat, hikaye diyorum. Fikir kısmını bundan önceki 3 videoda biraz ele aldık. Ele almaya da devam edeceğiz zaten. Ama şimdi 4. videoda işin sanat kısmına geldik. Farklı bir patikaya direksiyon kırdık. Ve bu patikada inanılmaz büyük müzisyenleri konuşacağız. Defalarca kez açıp parça parça ya da bütün şeklinde tekrar izlenebilecek bir video yapmaya çalışıyorum. Bu video bir antoloji gibi olacak aslında. Ama Willie Dixon'ın dediği gibi ben antoloji değil de bu videoya basoloji demek istiyorum. Videonun sonunda 2 liste sayacağım. Birincisi müzik dünyasında otorite olan Rolling Stone dergisinin seçtiği tüm zamanların en iyi 10 bas müzisyeni ve ikincisi beni etkileyen ve kendimce en iyi 10 bas müzisyeni. Bu 2 listeyi söyleyeceğim. Hatta aşağıda yazacağım ama önce videoya başlamamız lazım artık. Sanırım vakti geldi. Uzun bir maraton olacak. Çayınızı kahvenizi almadıysanız lütfen durdurun ve kahvenizi çayınızı aldıktan sonra tekrar başlayın. Çünkü büyük bir müzikal geçmişe yolculuk yapıyoruz. Dünyanın en iyi 50 bas müzisyeni. A 1, 2, 3. Sıralamayı kronolojik olarak yapmaya çalıştım. En eskiden en yeniye doğru gideceğiz. Küçük küçük şeyler söyleyeceğim. Dediğim gibi artık az konuşacağım. Çok şey göstereceğim size. Ve listenin başında belki de diğerlerinin hepsini etkileyen bir isim var. Chicago Blues'un sesi. Onlarca kült blues şarkısının yazarı, büyük bir besteci. The Father of the Blues Bass, Willie Dixon. İkinci isim, cazın zirvede olduğu zamanlarda o zirveyi oluşturanlardan biri. Double bass'ın öncülerinden. Caz dünyasında büyük bir etkisi olan yaptığı en büyük albüm Mingus Ah The Badass of the Jazz Bass. Charles Mingus. Yaklaşık 10.000 kayıtta çalan tam bir session üretkeni The Lady of the Bass, Carole King. Davul çalmasa bile arkada davulu hissettirmek istiyorum deyip kendine özgü teknikler geliştirmiş, Motown sound'unu yaratan R&B, soul, funk basının öncülerinden ve çok fazla funk basçısını etkilemiş bir isim. James Jamerson. Honey, so you can see what's going on. What's going on? Hey, what's going on? Tell me what's going on. Woo! En çok kayda giren bas gitaristlerden biri olarak bilinir ve Miles Davis'te çalışmalarıyla tanınır. Ron Carter. R&B'nin köşe taşı olarak bilinen Quincy Jones, Aretha Franklin gibi birçok soul, R&B, funk, fusion jazz sanatçısının albümünde çalan Chuck Rainey. Beni çok etkileyen bir grup Grateful Dead'in basçısı Phil Lesh.
binlerce kayda girmiş, Albert King, Otis Redding, Elvis Presley gibi isimlerle çalışmış, blues basının babalarından biri. Donald Duck Dunn. Bas gitaristliğinden çok, hatta vokal ve şarkı sözü yazarlığından çok müzik endüstrisinin tepesinde olmasıyla anılır. On binlerce kez coverlanmış şarkıların yazarı, The Beatles'ın ruhu, sesi, bası Paul McCartney. Listenin 10. sırasında tabii ki kronolojik gidiyoruz. En iyiden en kötüye doğru gitmiyoruz. Bunu tekrar belirteyim. Çok büyük bir müzisyen var. Yine beni çok etkileyen, maalesef canlı izleyemediğim bir insan. Pink Floyd grubunun kurucularından önemli bir aktivist, dünyadaki haksızlıklara karşı susmayan çok önemli bir söz yazarı ve basist. Roger Waters. All in all, you're just another brick in the wall. Üç kişiden oluşan bir all-star grubun basçısı. Bir anda Eric Clapton, efsane gitarist ve efsane vokalist. Bir anda efsane davulcu Ginger Baker ve bir anda efsane basçı Jack Bruce. Pek grup oluşumlarıyla anılmayan 70'lerin efsane solo performansçısı Tim Bogert. Her ne kadar kaotik bir grup olarak bilinse de birçok algıyı yıkmakta başarılı olmuş Jefferson Airplane'in basçısı. Kendi tonunu yaratmak için çok uğraşmış ve bunu da gerçekten çok güzel şekilde başarmış biri. Jack Casady. Gitaristler için Jimi Hendrix neyse, basçılar için de o böyledir. Typewriter, daktilo diye adlandırdığı bir çalım tarzını geliştirmiş bir isim. The Who'nun efsane basçısı. My Generation'daki bas solosunu kesinlikle dinlemenizi tavsiye ederim. John Entwistle. Ve şimdi 15 numarada. Hard rock basının öncülerinden denilebilir. Deep Purple'ın efsane basçısı Roger Glover. Power akorların ilahı, distortion sesin ilahı. Rickenbacker ve Jack Daniels'ın gelmiş geçmiş olabilecek tek yüzü. Diğer basçılar gibi bir efsane, evet, ama aynı zamanda çok önemli bir ikon. I Don't Want to Live Forever şarkısında da söylediği gibi sonsuza kadar yaşamak istemiyorum diyen geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz bir Motorhead. Lemmy Kilmister. Oh, baby, you know I got the blues. I know I'm gonna have to choose.
King Crimson'la bilinen ama çok sayıda grupla çalmış önemli bir isim. Tony Levin. Slap tekniğinin mucidi olarak tanınır. Funk bass'ın tanrısı Larry Graham. Şimdi söyleyeceğim kişi yine çok yönlü bir efsane. Sanırım Led Zeppelin demek yeterli olur. John Paul Jones. Ve listenin 20. sırasında deha bir hippie Glenn Cornick. Birçok önemli grupta hem konserlerde hem albümlerde çalan, nickname'i Father Time Lee Sklar. Düşük frekanslardaki hakimiyeti ona balık lakabını getirdi. The Fish. İlk zamanlarında bir bas gitardan böyle sesler çıkacağını insanlar tahmin edemiyordu. Chris Squire. The Demon yani şeytan makyajıyla sahnelere çıkan Kiss'in efsane basçısı. Hard rock'ın en önemli ikonlarından Gene Simmons. Özellikle hard rock ve heavy metal basçıların neredeyse hepsini etkilemiştir. 1,5 ton aşağıdan akort ettiği basıyla ve ilk wah pedalı bas gitarda kullananlardan biri olmasıyla bilinir. Aynı zamanda heavy metalin yaratıcılarından biri. Black Sabbath'ın efsane basçısı Geezer Butler. Kendine has mute tekniğiyle bilinen Fusion Jazz'ın gerçek bir dehası ama 36 yaşında hayatını kaybeden bir bas gitarist. Listenin 25. sırasında Jaco Pastorius. Hit olmuş birçok şarkının yazarı, şimdi duyunca siz de hatırlayacaksınız. Queen'in efsane bas gitaristi ve aynı zamanda Queen'in en sessiz üyesi John Deacon. İlk bas süperstarlarından Fusion Jazz'ın önemli bir temsilcisi. The Lord of the Low Frequencies yani alçak frekansların lordu Stanley Clarke. ...500'den fazla albümde çalan 6 telli bas gitarın mucidi. Yine caz basın çok önemli temsilcilerinden Anthony Jackson.
Çalıştığı CBS orkestralarıyla bilinir ama çok önemli bir bas yeteneği. Will Lee. Listenin 30. sırasına geldik. Ama ismi söylemeden evvel tekrar şunu hatırlatayım. Gerçekten bu müzisyenlerin her biri kendi isimlerinden çok daha büyükler. Etkileşimde bulunduğu, albümlerinde çaldığı, konserlerinde çaldığı müzisyenler en az kendileri kadar muazzam. O yüzden bu videoyu tekrar izleyip notlar alabilirsiniz. Ama şimdi 30. sırayı açıklamak gerekiyor. David Bowie, Nile Rodgers gibi birçok müzisyenin funk, disco, pop şarkılarıyla kendini kanıtlamış ama çok erken yaşta 44 yaşında hayatını kaybeden bir bas gitar dehasıyla yine beraberiz. Bernard Edwards. Deep Purple kökenlidir ve Deep Purple şarkılarıyla anılır. Ama bas gitaristliğinin dışında, söz yazarlığının dışında vokali de muazzam olan bir isim. Glenn Hughes. I've been losing my mind. Losing my mind. Sadece bir bas gitarist demek ona çok büyük bir haksızlık olur. Ve zaten yapılan tüm listelerde en iyi ona giren bir müzisyen. Benim de şahsen çok etkilendiğim Kanadalı Rush'ın bas gitaristi. Aynı zamanda vokali, klavyecisi, söz yazarı, müzik yazarı. Geddy Lee. Steve Vai dahil birçok efsane müzisyenle yaptığı şov demek lazım onlara. Şovlarıyla ünlü, sayısız albümde, sayısız grupla çalmış çok büyük bir performer. Yine o da Geddy Lee gibi birçok listenin başında yer alan bir basçı. Billy Sheehan. Sıradaki isim metal dünyasında kendisine çok farklı bir yer edinmiş bir isim. Manowar'ın basçısı. Canlı görme şansına layık oldum. 2010 yılında muazzam bir konser vermişti İstanbul'da Sonosphere Festival'de. Güçlü metal rifflerinin yaratıcısı Joey DiMaio. Listenin 35. sırasında bir büyük baba var. Larry Graham'la beraber ikisi slap tekniğinin büyük babası olarak tanınırlar. Onlarca albümde çaldı ama gelmiş geçmiş en çok satan Thriller albümünün baslarını çalmakla biliniyor. Michael Jackson'ın Thriller'ı. Louis Johnson.
Beni çok etkileyen, sadece yine beni değil, bütün dünyayı etkileyen metal müziğinin en önemli basçılarından biri. Galloping yani 4 nala tekniğiyle bilinen Iron Maiden'ın efsane basçısı Steve Harris. White Lion, Megadeth gibi büyük metal gruplarıyla çalmış, metal basçıları arasında çok özel bir yere sahip olan bir isim. James Lomenzo. Miles Davis, Herbie Hancock gibi isimlerle çalışsa da solo olarak kendini var edebilmiş bir isim. En büyük solo basçılardan biri belki de. Bas gitara başlayanların ilk duyacağı isim. Şarkı söyler gibi çalar derler onun için. Aynı zamanda game changing basist de derler. Yani oyun değiştiren basçı. Başka bir kulvara taşımıştır bas gitarı ve bass player mevkisini. Gelmiş geçmiş en büyük basçılardan biri. Marcus Miller. Joe Satriani, Stevie Vai gibi sayısız ikonla, sayısız büyük müzisyenle çalıştı. Stuart Hamm. Evet, bu uzun bir bas maratonuydu ama 40. sıraya geldik bile. Caz ve yeni akımın yaratıcı öncülerinden biri var sırada. Bakalım bu çaldığı şarkıyı bilebilecek misiniz? Çok farklı, çok güzel bir tarzda çalmış. Michael Manring. Yine canlı canlı izleyebildiğim ve bu yüzden kendimi çok şanslı saydığım bir müzisyen var sırada. Kült bir isim olduğunu söylemek, metalin en önemli vokallerinden biri olduğunu söylemek ve en önemli basçılarından biri olduğunu söylemek kesinlikle mümkün. Slayer'ın beyni, bası, vokali Tom Araya. Şimdiki isim metal dünyasında paslı demir harflerle demek daha güzel olur. Kazınmış bir isim. İsveç'te tur otobüsünde kazadan sonra ölen, trajik bir şekilde hayatını kaybeden, her metalcinin kalbinde çok farklı bir yeri olan ve duygusal konuşmalara neden olan bir isim var sırada. Metallica'nın kaybetmediği ruhu, Lightning Fingers diye anılan metalin unutulmayan çocuğu Cliff Burton. Tüm zamanların en iyilerinden Red Hot Chili Peppers grubunun basçısı. Çok önemli bir aktivist ve çılgın bir adam. Flea.
Cliff Burton'ın hazin ölümünden sonra onun yerine geçmeye çalışan, tabii ki aynı şekilde değil ama çok önemli bir şekilde yerini dolduran, aynı zamanda büyük bir resim tutkunu ve ressam Jason Newsted. Geldik 45. sıraya. Flamenco tekniğiyle Metallica'nın son basçısı olmasıyla bilinen The Monkey, Robert Trujillo. Dave Mustaine'le beraber Megadeth grubunun ayrılmaz parçası. Metal basları arasında yeri çok ayrı olan bir isim. Down Patrol şarkısını dinlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. David Ellefson. Yine gelmiş geçmiş en iyi basçılar listesine girmiş ve birçok ödüle layık görülmüş bir efsane. Victor Wooten. Benim çok sevdiğim ve müzik piyasasında da çok ayrı yeri olan ama maalesef trajik şekilde sonlanmış bir grupta çaldı kendisi. Death grubunda çaldı. Sadece bu kısa serüveni değil, birçok metal müzik albümünde de çalmasıyla bilinir. Steve DiGiorgio. Dream Theater'ın akıl almaz tekniğe sahip olan bas gitaristi John Myung. Çok sert şekilde ayakta durabilen bir grubun basçısı var karşımızda. 50. sırada çok güzel bir örnek var. Cannibal Corpse'un bas gitaristi Alex Webster. Evet, gelmiş geçmiş en iyi 50 basçıyı burada beraber küçük küçük noktalarla konuştuk ve hiç değilse size tanıtabilmiş oldum. Umarım bir miktar başarılı tanıtabilmişimdir. Şimdi bu 50 müzisyeni de tanıdığımıza göre Rolling Stone'un gelmiş geçmiş en iyi 10 basçısını da öğrenebiliriz. Rolling Stone'un belirlediği gibi ondan geriye sıralıyorum. Victor Wooten, Cliff Burton, Jack Bruce, Jaco Pastorius, John Paul Jones, Les Claypool, Geddy Lee, Paul McCartney, Flea ve John Entwistle. Bilmiyorum Rolling Stone'a katılıyor musunuz ama ben bazı konularda katılmıyorum ve benim ilk onum şu şekilde. Ben ondan geriye sıralamayacağım. Sadece ilk 10'da olduklarını söyleyeceğim. Sıralamasını yapmam mümkün değil ve söylüyorum. Willie Dixon, Charles Mingus, John Entwistle, Victor Wooten, Larry Graham, Steve Harris, Lemmy Kilmister, Billy Sheehan, Geddy Lee, Marcus Miller. Videonun başında da söylediğim gibi sizin ilk onunuz nasıl olurdu? Evet, bu video diğer videolara göre biraz daha farklı oldu. Ama ilk videoda bahsettiğim şeyi hatırlıyor musunuz? Zaten yapmak istediğim şey tam olarak bu. Ama özünde bilgi, sanat,
fikir, hikaye, insan, hayat olmasına özen gösteriyorum. Her pazartesi farklı olmaya hep beraber çalışacağız. Umarım beraber çok daha büyük bir hale geliriz.